ChatGPT ile bayağı uzun uzun tartıştığım konular oluyor. Yani tabii de Rakı yani masasında böyle hadi sağ olun falan. yok yok. Yani bir konu soruyorum ona. Konuyu anlatırken bana orada yanlış bir şey fark ediyorum ve onu fark ettiğimde diyorum ki hayır diyorum, bu bilgi doğru değil diyorum. Doğrusu şu diyorum. Hı. O da bana iddia ediyor. Hayır diyor. Ya navigasyonla kavga eden adam olur mu ya? 100 metre sonra sola. La gel! Navigasyondaki kadının sesini kıskanıyor, anladın mı? O orospuyu mu dinleyeceğim, beni mi dinleyeceğim? Ben de diyorum ki hayır, yanlış biliyorsun. Yani bak, ben şunları kaynak gösteriyorum. Kaynak gösterebilir misiniz? Gösteririm ama yanlardan tutup ayırmam. Gösteremem, üzerinde oturuyorum. Önce arkadaşların kaynaklarını görelim. Analogdan dijitale geldik ki bu hani müzik teknolojilerinin gelişim sürecinin aslında start verdiği noktaydı. Ama günümüzde geldiği bir nokta var ki biraz böyle e, hani artıları yok değil ama endişelendiren noktaları da yok değil bir taraftan. Bu günümüz teknolojisinde yapay zeka durumuna ne diyorsun müzikte? Yani ya şöyle söyleyeyim. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani e, müzikle ilgili teknolojik her türlü gelişme hoşuma gidiyor aslında. E, ya teknolojinin ilerlemesi reddedemeyeceğimiz bir şey. Reddetsek de hiç elimizden gelen bir şey yok zaten. Yani Tabii canım, o ayrı bir şey. Ne dolayısıyla yapabileceğiz yani? yani reddetmenin de çok fazla bir anlamı yok ama bunu e, avantaja çevirebiliyoruz ancak. Yani teknolojik herhangi bir gelişme olduğunda bunu kendi avantajımıza nasıl çevirebiliriz? Bunu düşünmek gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela benim kafam hep şöyle çalışır. Mesela uygarlık tarihi diye bir ders vardır üniversitelerde okutulan. Mesela uygarlık tarihi dersi veren birisiyle tanıştığımda ben ondan hep müzikal olarak faydalanmaya çalışırım. Yani bu karşı tarafı da geliştiren bir şey. Mesela uygarlık tarihini anlatırken belki işin müzik tarafına çok fazla değinmemiştir. O da benim sayemde işte değinmeye çalışıyor. Ya da yani disiplinler arası çalışmak zaten benim çok hoşuma giden bir şeydir. E, dolayısıyla şimdi yapay zeka diye bir şey çıktığında ilk önce bunlar tabii sohbet robotları olarak çıktılar. Böyle sohbet edebilme, bilmem ne Evet. falan yapabilme olarak çıktılar. Fakat sonrasında iş çok değişti, çok gelişti. Çok hızlı ilerliyor ve çok enteresan yerlere gidiyor. Ama müzikle ilgili işin yani iki bölümü var aslında bence. Beste ve aranjman kısmı ile ilgili mesela yapay zeka üzerinden konuşulabilir. Bir de miksaj ve mastering üzerinden yapay zeka ile üzerinden konuşulabilir. Tabii bu müzikle ilgili olan kısmı. Bir de sesle ilgili olan kısmı var ki o konuda dehşete düşmekte haklısın. O Yani fena. O evet, gerçekten fena. evet. Şimdi çok fazla kişi bilmez bunu. Adobe firmasının 2017 ya da 18'lerde Voco diye bir programı duyurdular. Çıkartmadılar, duyurdular sadece. E, İsteyenler YouTube'da onun videoları var. Tanıtım videoları yapıldı çünkü Adobe firması Adobe Voco diye bir programı duyurdu. Voco'yu ben ilk gördüğümde daha bu arada yapay zeka falan konuşulmuyor. Daha dünyanın hiçbir yerinde gündemde yok. Voco'nun ben videolarını izlediğimde dehşete düştüm. Mesela ben konuşuyorum. Benim sesimi Adobe Voco'da kaydediyorsun. Diyelim ki 1 dakika kaydediyorsun. Sonra aşağıya bir text bölümü var. O text bölümüne istediğin yazıyı yazıyorsun ve aynı benim sesimle okumaya devam ediyor. Ya bugün yaptıkları şeyin temeliymiş aslında o. Evet, evet. Aha. Ya bugünkü yapay zekada şöyle oluyor. Sen 1-2 dakika konuşuyorsun. Onu bir web sitesine yüklüyorsun. Yapay zeka kullandığını söyleyen bir web sitesine yüklüyorsun. O onu analiz ediyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sonra senin sesinle
istediğin şeyi yaptırabiliyorsun. Ama bu internete falan bağlanmadan e, direkt program bunu kendi içinde yapıyordu. Anladım. Ve ilk ben orada görmüştüm. Adobe'un bu Voco denilen programı tanıtımında görmüştüm. Sonra dedim ki ya dedim bu facia dedim. Yani bu adamlar bu programı çıkartır ortalık birbirine girer. Yani e, çünkü insanları kandırmak çok kolay zaten. Hakikaten kolay. Ve Ya görsel de o kadar değil de yani evet. sesle ilgili şeyler de ya, hakikaten ayırt edemiyor. Ya bir işin hani profesyonelliğe inanıyorum ben bazen. Evet, yani orada tabii biraz daha farklı çalışıp o ses dosyasına biraz text dosyası muamelesi yapıp dijital imzaları falan orada görmek lazım. Bir onlara bakmak lazım. Hı hı. Tabii o apayrı bir alan. Yani o benim de çok anladığım bir alan değil ama bir dijital imza olması gerekiyor muhakkak. Yani bu iş nereye kadar gidecek ben de bilmiyorum. Ama işin bu kısmı tehlikeli. Yani ses taklit etmek birisinin sesini alıp o sesi e, farklı amaçlar için hiç söylemediği şeyleri söyleterek kullanmak Evet, falan evet. gibi işler tehlikeli. Ve bana kalırsa e, hükümetler, devletler bunun için çok ciddi önlem almalılar. Bununla ilgili profesyonel ekipler kurup çünkü bu Evet. ben biliyorum yarın bir gün bunlar mahkemeye kadar taşınacak. Adam Tabii mahkemede canım. diyecek ki ya adamın sesi var bende diyecek. Orijinal ses kaydı yaptım Tabii, işte. tabii, tabii. Bilmem ne diyecek. Şimdi bu iş için bir bilirkişi oluşturulması gerekiyor. Bilirkişiyi nasıl oluşturacaksın? Yani bu işin uzmanları olması gerekiyor ve bu konuda eğitimler verilmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla bu konuyla ilgili bence hakikaten eğitimler verilip bu tarzda bilirkişilerin yetiştirilmesi gerekiyor. En basitinden şu an hükümetlerin, devletlerin atabileceği adımlardan bir tanesi bu. Atılır mı bilmiyorum. Yani bu işi ne zaman ciddiye alırlar? Onu da bilmiyorum. Yani ama ciddiye alınacağı bir dönem gelecek ve bunu yapmak zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. Şimdi bu işin kriminal boyutu diyelim. Yani Evet, evet. Ya bizde gerçek sese bile montaj bu dendiğine göre sıkıntı yok ama dünya tabii, genelinde tabii, bu gerçekten ciddi problem olabilecek bir konu. tabii çok ciddi problem olabilecek bir konu. Ve dedim ya bununla ilgili uzmanlık alanları oluşturulup ya bilmiyorum belki konservatuvarlarda, müzik bölümlerinde, mesela müzik teknolojileri bölümlerinde böyle bir şey açılabilir. Yani bir eğitim verilebilir, sertifikalı bir eğitim verilebilir ve hani bu insanlar en azından bu konuyla ilgili hani bilir kişi olurlar ya da uzman kişi olurlar. Hani şunu bir araştırın bakalım. Çünkü adliyede de adliyelerde de ve polis teşkilatının içinde de sesle ilgili bir takım birimler var. Bu Evet. konuyla ilgili birimler var Evet. bildiğim kadarıyla. En azından hani bu eğitimler oralarda verilip ve müzik teknolojileri bölümlerinde, konservatuvarların bazı bölümlerinde sertifikalı eğitimler verilerek en azından bu konuyla ilgili uzmanlar yaratıp hani bir işin önünü almak deniyor buna. Öyle bir şey yapılabilir. Başka da bilmiyorum yapılabilecek bir şey var mı ama benim aklıma ilk gelen şey bu. Mutlaka başka yapılacak şeyler de vardır. Ama şunu söyleyeyim, yapay zeka ile ses değiştiren, ses klonlayan bu tip web sitelerine Heh, erişim onlara engelle. yaptırım uygulamak lazım. Engellemekten ziyade yani ne Ama yaparsan yap senin imzanın, izinin silinmeyeceği bir format olma gerekiyor senin dayatması belki yapılabilir. tabii yapılabilir. Ama ya dedim ya şimdi iş internete girdiğinde çok fazla şey. Yani mesela ben diyelim ki bir ses kaydı yükledim oraya. Başka birinin ses kaydını yükleyip ona abuk subuk şeyler söyleteceğim. Evet. Şimdi zaten benim bunu yapan web sitesi benim IP adresimi zaten alıyor. Aha. Yani ama şimdi o IP adresini ben değiştiremem mi, kandıramam mı web sitesini? Kandırırım. Yani bunun önünü almak çok zor. Yani o sitelere erişimi engellemek ya da onları yasaklamak bunlar çözüm değil. Yo yo değil tabii ki. Bu tip firmaları bir takım şeyler için zorlayabilirsin. İşte mesela IP'ni değiştirip giriyorsun ama mesela bunu da fark eden bir takım sistemler var. Mesela bu sistemleri almaya zorlayabilirsin bu Evet. tip şirketleri falan bu tip şeyler yapabilirsin. Ama yasaklamak hiçbir zaman çözüm olmuyor. İnsanlar
Hani VPN'le, şunla, bununla mutlaka internete girmenin bir yolunu buluyorlar ve yapacakları şeyi yapmanın bir yolunu buluyorlar. Benim açımdan hani çözüm odaklı bakıldığında evet işin bir bu tarafı var. Bir de işte uzman yetiştirme meselesi var. Yani bu uzmanları yetiştireceksin ve yarın bir gün kriminal bir durum olduğunda o uzmanlar karar verecekler. Bunu söyleyecekler. Yani montaj mı değil mi, işte fake ses mi, Yani üretilmiş mi, şu mu olmuş, bu mu olmuş falan. Bunları yapacaklar. Bu şimdilik benim hani aklıma gelen çözümlerden bir tanesi. Başka çözümler de bulanlar mutlaka vardır. Varsa onlar bu videonun altına yazsınlar. yazsınlar, Mesela evet öyle yani. şöyle bir Çünkü çözüm. hani bu durum içinde yaşadığımız zaman da herkesin başına gelebilir bu durum. Hani sadece dışarıdaki insanlardan bahsetmiyoruz. Çünkü hepimiz abi online yaşıyoruz ya hayatı neredeyse. Her yerde Evet, online'ız bir kere. Şu an bile online'ız mesela bu konuyu konuşurken. evet, Yani benim sesimi alıp da bir yerden klonlar ufacık bir parçadan hadi uğraş. evet. Tabii Ne tabii. yapacaksın? Yalan Yani makinesine bağlayayım beni mi diyeceksin? Ben değilim bu. tabii. Ya şöyle şimdi mesela dünyada ve Türkiye'deki mahkemelerde bir takım kıstaslar var. Yani cep telefonlarından konuşurken karşı tarafı veya karşı tarafta sesini kaydedebiliyor. Ama şimdi eskiden bunu uygulamayla yapıyordu. O uygulamalar yasaklandı. Dünyanın birçok yerinde yasaklandı. Ama şimdi artık o telefonların kendisinde gelen bir özellik. Ama Evet. mesela karşı tarafın sesini kaydedeceğim diyorsam karşı tarafa sinyal gidiyor. Diyor ki bu konuşma kaydediliyor şu Hı an hı. diyor. Hı. Yani mesela bu bir önlem. Dolayısıyla karşı taraf ona göre konuşuyor. İşin yapay zeka kısmında da mahkemelerde bu tip şeyler zaten delil olarak çok fazla kullanılmaz. Yani bu tip ses kayıtları çok çok önemli bir şeyse hani alır ama onu araştırır, uzmanlara inceletir, doğru mu bilmem ne falan gibi şeylere bakarlar. Ama birçok yerde bu ses kayıtları e, yasal olarak kullanılamıyor. Fakat yasal olarak kullanılmaması şunu getirmiyor. Senin prestijini, kariyerini, Tabii canım o da ayrı bir dert. tabii tabii arkadaşlarının, etrafındaki arkadaşlarınla olan ilişkilerini çok etkileyecek, senin psikolojik durumunu bozacak bir Evet. şeye getirebiliyor. Yani İtibar e, kaybı olur yani. evet, bütün itibarını bir e, yapay zeka ile hazırlanmış bir ses kaydı ya da bir video kaydıyla ki video da yapılıyor. Bahsetmiştim sana daha önce. E, Evet. yani bütün itibarını kaybedebilirsin. O yüzden ya yuva yıkar yani öyle söyleyeyim. Evet. Türkiye'de öyle diyorlar yuva yıkar bu Yol diye. yıkar. Hakikaten öyle bir duruma geldi. Ama işin mesela şu tarafına da girmekte fayda var. Mesela beste ve aranjman Hı hı. konusunda yapay zeka bu da konuşulması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim Twitter'da yani X uygulaması diyelim yeni ismiyle eski ismiyle Twitter'da Grok diye bir yapay zeka ile Grok diye bir yapay zeka kullanmaya başladı. Grok'un içine girip sırf o yüzden üyelik aldım ben. Premium üyelik aldım X'ten. Çok merak ediyordum. Hı hı. Oradan text to image dediğimiz yani yazı yazarak bir resim oluşturabiliyorsun. Ha, evet. Ve şahane resimler oluşturuyor. Şimdi herhangi bir yapay zeka ya bu text to image dediğimiz tabanlı yapay zekaya 40'lı yaşlarında sarışın, kıvırcık saçlı, gözlüklü işte şöyle böyle bir kadın görseli istiyorum dediğinde ya Ha, da işte kel işte karizmatik bilmem ne bir erkek görüntüsü istiyorum dediğinde ürettiği görüntü, ürettiği insan sıfatı benzersiz oluyor. Yani evet. dünyada herhangi birinin fotoğrafı değil o. Evet, Hiç evet, evet. olmamış birinin fotoğrafı. Hı hı. Dolayısıyla beste üreten yapay zekalarda yine benzersiz ezgiler üretebiliyorlar. Hı hı. Yani bunu şunun için söylüyorum. Tabii ki deneysel amaçlı olarak ya da ne bileyim arkadaşlarına işte kız arkadaşına, sevgilisine, karısına, çocuğuna e, ya da çok sevdiği arkadaş grubunun içindeki bir arkadaşına sürpriz yapmak isteyen insanlar giriyorlar mesela bir takım web sitelerine müzikle ilgili.
Oraya söz yazıyorlar. İşte atıyorum, diyorum ki işte iyi ki doğdun Mustafa. Sen şimdi Los Angeles'a gittin ama işte bekle biz de geleceğiz oraya falan filan gibi sözleri yazıyorum. Olağanüstü besteler yapıyor. Evet. Yani ya olağanüstü demeyeyim ama hiç olmamış beste. Şimdi biz beste yaparken seni bir ayrı köşeye koyuyorum tabii ama ben kendi adıma söylüyorum. Hani besteci olmadığım için, besteci kökenli olmadığım için ben mesela beste yapmak istediğimde ya aklımda bir melodi dolaşıyor. Sonra diyorum ki ya bu şuydu diyorum. Ve hakikaten o çıkıyor. Yani zihnimi boşaltıp da böyle benzersiz bir ezgi yakalama şeyi bende biraz zor oluyor. Mesela benim gibi ya da hiç müziğin içinde olmayan insanların orada arkadaşlarına hoşluk olsun diye yepyeni bir beste yaratması onlar için müthiş bir şey. Hem bir eğlence kaynağı oluyor. Evet. Hem de vay ne güzel olmuş ya falan böyle. Çünkü o altyapısıyla beraber yapıyor. Yani Evet, evet. istediğin tarzda diyor ki pop mu yapayım, rock mı yapayım, soul mu yapayım, funk mu yapayım, tango mu yapayım, şu mu yapayım. İstediğin tarzda seçebiliyorsun. Yani çok fazla seçenek var. Dolayısıyla bu tarz şeylerde ilham almak için de kullanılabilir. Evet. Eğlence amaçlı da kullanılabilir. Oradan mesela bir motif yakalayıp o motifi çeşitlendirip işte farklı motifler üretebilirsin falan gibi böyle faydaların olacağını düşünüyorum ben. Ama tabii burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Yani MESAM, MÜYAP falan bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyor mu bilmiyorum. Açıkçası incelemedim de. Veya yapanlar var mı bilmiyorum. Adam söz yazıyor. Yapay zekaya onu yaklaşık 5 dakika içinde beste haline getirtiyor. Ve altına kendi imzasını atıyor. Şimdi beste senin değil. Söz de senin değil. Yani çünkü sözü de ürettirebiliyorsun yapay zekaya. Diyorsun ki mesela bana papatyalarla ilgili bir şarkı yap diyorsun mesela. Ya adam sana aklına gelmeyecek şekilde papatyalarla ilgili bir söz yazıyor. Bir de şarkısını yapıyor. Sen böyle kalıyorsun. Vay be falan güzel olmuş diyorsun. Şimdi papatyalarla ilgili şarkı yaptı. Ne olacak şimdi? Yani altına gitti kendi imzasını attı. İşte söz ve müzik işte bilmem kim diye imzayı attı. Şimdi bunu kim tespit edecek? Bunu kim ayırt edecek? Bu adam bunu belki telifini alacak ileride bunun. Ama sen yapmadın bunu. Evet. Şimdi mesela en çok kullanılan sohbet robotlarından işte ChatGPT ve diğer sohbet robotlarında da var. Mesela bir makale yazdırıyorsun oraya. Birisi bana makale getirdi mesela. Ben buradan bir makaleyi okuyorum. Bu makaleden 2-3 tane şeyi ya da bir paragrafı mesela alıp ChatGPT'ye yazıyorum. Diyorum ki bunu sen mi yazdın diyorum. ChatGPT diyor ki evet ben yazdım diyor. Yani Oha. evet, yapay zekanın böyle bir şeyi var. Mesela Google'ın çıkarttığı Gemini var bildiğim kadarıyla. Gemini'de de mesela bir makaleyi alıp oraya yapıştırıyorsun. Bunu sen mi yazdın dediğinde evet ben yazdım. Şimdi yapay zeka ve müzik meselesinde de bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Nasıl yapılır bilmiyorum. Yani müziği yapay zekaya dinletip bunu sen mi yaptın ya da bu bir yapay zeka üretimi mi dediğinde o yapay zeka yaptıysa evet bunu ben yaptım diyebilir. Ama dedim ya çok karışık bir konu. Yapay zeka da bu aralar insanların onu kodlayanların tahmin edemeyeceği noktalara geldi. Yani sohbet robotları karşılıklı tartışıp sana küfür edebiliyor, Evet. bir şeyler söyleyebiliyor falan. Artık o duruma geldi. Yani yapay zeka artık sırf sana zarar olsun diye kendisinin olmayan bir besteyi evet bu benim bestem de diyebilir. Bilemiyorum yani böyle Ya çok karmaşık bir sürece gidiyoruz. kendisini yapan, programlayan adamı tehdit eden robot muhabbetini duydun değil mi? Evet. Ne oluyor be? Ya sadece o değil tabii. Mesela şunu da gördüm o da çok komiğime gitmişti. Şimdi Adam korkudan fişini çekiyor falan. şimdi biliyorsun ChatGPT artık sesli de konuşuyor. Evet. Sesli olarak işte merhaba nasılsın? Hatta şuradan söyleyeyim bir dakika hemen göstereyim. Merhaba nasılsın? Merhaba Burçin'cim. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gibi. Kim var orada? Doğru söyle. Sen bunu yapay zekalı. Evet. İşte Yani yuvayı kar dediğin şey bu. evet şimdi bu konuşabiliyor artık konuşarak da şey yapabiliyorsun anlaşabiliyorsun bunlarla. Şimdi geçen de bir video izledim o çok komiğime gitti benim. İki tane telefonu böyle birbirlerine
tutmuşlar, yaklaştırmışlar ve iki ChatGPT sohbet robotunu birbirleriyle konuşturuyorlar. O ona bir şey soruyor, o ona bir şey söylüyor, o oradan konu açıyor, o başka bir şey söylüyor falan. Durmadan konuşuyorlar böyle. Ya dediğim gibi hani bu işin sonu nereye varacak, bu iş nasıl denetlenecek, nereye kadar denetlenecek onu bilemiyorum. Bunları yaşayıp göreceğiz. Ama biz şimdilik en azından izleyiciler için şuna odaklanmakta fayda var. Evet, dijital çağda biz artık yapay zeka ile beste yapabiliyoruz. En azından nasıl söyleyeyim, bir yapay zekaya eğlence amaçlı da olsa, başka amaçlı da olsa bir beste yaptırabiliyoruz. Aranjman yaptırabiliyoruz. Diğer ikinci boyutu da şu, mix, mastering yaptırabiliyoruz. Yani miksaj ve mastering yapmaya çalışan, biraz yeni onlar bildiğim kadarıyla, bu tip yapay zekalar da var. Bunun da çok ciddi avantajları olacaktır aslında. Ama tabii ki standartlaşmış bir takım müziklerde bunun avantajlarını göreceğiz. Ama Evet. bizimki gibi geleneksel Türk halk müziği, geleneksel Türk sanat müziği, bunlar çok başka alanlar. O alanlardaki miksaj anlayışı ile günümüz işte pop rock müziğin ya da rap, R&B tarzı müziklerin miksaj anlayışları biraz farklı olduğu için bilmiyorum, yapay zeka bir de eğitilebilir bir şey aslında. Yani Tabii. bu etnik olan mesela bizim geleneksel Türk halk müziği ve geleneksel Türk sanat müziği ile ilgili eğitilebilir bir yapay zeka olursa bu da eğitilir ve yapabilir. O da ne ala. Aslında yapay zeka şimdi bunların arkasında hani büyük arama motorları olduğu için her saniye bizden daha fazla şey öğreniyor bunlar. Evet. Tabii. Ya benim o Google'da yaptığım herhangi bir araba şey oluyor. Hani yapay zeka için aslında bir veri oluyor. Oradan bir şey çıkartıyor. O hani hafızasına ekliyor onu. Ya da ne bileyim işte herhangi bir forumda yazdığın bir bilgi, sen yapay zekadan bir şey istediğin zaman çünkü bütün interneti tarıyor sana. Elindeki veriler o verileri kullanmak zorunda ya. Evet. Biz kendimiz geliştiriyoruz yapay zekayı aslında. İnternete veri yükleyerek sürekli bir şeyler yazarak, bir şeyler arayarak. Şöyle de bir sıkıntısı var. Şeyde müzik tarafında çünkü ben bunu bir iki denemeyle gördüm. Hatta düz yazı formatında da gördüm. Şimdi internete yüklenen her veri, her bilgi doğru şey içermiyor ya. Evet. ChatGPT özellikle bazen böyle ağır saçmalıyor. Hani Evet. doğru olmadığını bildiğin bilgiyi sunuyor buna şey karşına böyle. Bakıyorsun sen de bu nereden çıktı falan. Çünkü arkasında Google var. Evet. Google'dan search yapıyor. Evet ama işin şu tarafı da var. Ben mesela ChatGPT ile bayağı uzun uzun tartıştığım konular oluyor. Yani tabii de Rakı yani masasında böyle hadi sağ olun falan. yok. Yani bir konu soruyorum ona. Konuyu anlatırken bana orada yanlış bir şey fark ediyorum ve onu fark ettiğimde diyorum ki hayır diyorum, bu bilgi doğru değil diyorum. Doğrusu şu diyorum. O da bana iddia ediyor. Hayır diyor. Doğrusu bu diyor. Ya navigasyonla kavga eden adam olur mu ya? 100 metre sonra sola. La git! Navigasyondaki kadının sesini kıskanıyor, anladın mı? O orospuyu mu dinleyeceğim, beni mi dinleyeceğim? Ben de diyorum ki hayır, yanlış biliyorsun. Yani bak, ben şunları kaynak gösteriyorum Kaynak gösterebilir misiniz? Gösteririm ama yanlardan tutup ayırmam. Gösteremem, üzerinde oturuyorum. Önce arkadaşların kaynaklarını görelim. ve doğrusu bu diyorum. En sonunda özür dilerim diyor. Haklısın diyor. Şimdilik biraz naif davranıyor ama ileride nasıl davranır onu bilemiyorum yani. Ya işte o işin hani internetten yani temelinde gene bir insan bilgisiyle beslenme durumu var ya bunların. Ya Yarın öbür gün agresifleşebilir ya. Çıkışta gelsen falan hani bu boyuta tabii, götürebilirler işi. tabii. Yani işin zaten bana korkutucu gelen kısmı şu. Şimdi yapay zekaya duyguları öğretmeye çalışıyorlar. Yani Evet. öfke, sinir, neşe, ne bileyim, keyif, zevk, bu tip duyguları öğretmeye çalışıyorlar. Bu konuda da bayağı bir ilerleme sağladılar. İşin en korkunç tarafı da o artık benim açımdan. Bilemiyorum yani, çünkü duygusuz bir şeyle konuşmanın bir rahatlığı var. Hani robotla konuşuyorsun gibi Evet. konuşuyorsun.
saçmalama diyorsun, işte onun doğrusu bu diyorsun, bilmem ne falan. Şimdi yani düşünsene, hayır yanlış söylüyorsun, onun doğrusu bu dediğimde ağlayan bir yapay zeka yani Tripleriyle uğraşacağız. trip atan falan trip atıyormuş. Yani bilmiyorum o iş nerelere varacak bilmiyorum, ama ben tabii işe müzik açısından baktığımda müzikal açıdan faydalı buluyorum. Yani faydası olduğunu düşünüyorum. Hem bestecilere faydası olabileceğini, hem aranjörlere faydası olabileceğini. Çünkü bestecinin de, aranjörün de, hatta miksajcının, masteringçinin de çalışırken tıkandığı noktalar oluyor. Hani İlla şurayı ki. nasıl yapsam dediği tıkandığı noktalar oluyor. Bu noktalarda inanılmaz faydalı buluyorum. Böyle bir yapay zekadan yardım almanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama dedim ya, işin gayri ahlaki boyutları hep tartışma konusu olacak. Yani işte birisinin o işte besteyi ben yaptım diye altına imza atması, bilmem ne falan, bunları bilemiyorum tabii. Bunlar zamanla oturacak bu mevzular, ama nasıl oturacak bilmiyorum. Yaşayarak göreceğiz. Ama müzikle ilgili olan kısım, prodüksiyonla ilgili olan kısmı beni çok cezbediyor. Ben mesela kamera, film, o işlerden hiç anlamam. Ama amatörce film çekebiliyorum yapay zeka ile. Yani film çekme derken bir sahne tanımlıyorum. Evet. Diyorum ki işte bana öyle bir sahne yap ki işte robotlarla insanlar Boğaz Köprüsü'nün üzerinde savaşırlarken bir video hazırla diyorum mesela. Adam mesela 1 dakikalık video hazırlıyor bana ve o kadar gerçekçi bir video ki vay falan diyorsun. İşte o 1 dakikalık videonun altına bir müzik yapayım diyorsun falan böyle. Yani amatör olarak böyle uğraştığında çok keyifli. Ama müzik alanına girip profesyonel olarak uğraşmaya başladığında tabii ki cevaplanması gereken sorular oluyor. Nereye kadar kısmı önemli oluyor. Bunlar hep tartışılacak. Alanı ile ilgili uzman insanlar bununla ilgili fikirler atacaklar ortaya, tartışacaklar ve bunlar bir şekilde gelişe gelişe bir hal çaresi bulunacak diye düşünüyorum. Ama şimdilik ben keyfini çıkartıyorum. Yani yapay zeka ile çalışmanın keyfini çıkartıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Eskiden Winamp'ta şey vardı biliyor musun? Hani bir MP3'ün falan böyle sanatçı ismi girilmemişse unknown artistlerdi. Evet. Şu an işte ortalık onlarla dolu. Yapay zeka ile müzik yapan bir sürü insan var. Ya keşke onda unknown diye yazsa. Yani keşke unknown diye piyasaya. Adam besteyi yaptırıp söz ve müzik bana aittir diye altına imza atıyor. Yani hırsızlık yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi kimse de çıkıp ya birader bir dakika bu senin besten değil diyemiyor. Çünkü Evet, bilmiyorlar. İlk defa duydukları bir müzik. evet. O yüzden hani o işin nasıl önüne geçilecek hakikaten bilmiyorum. Bir soru işareti. Öyle bir adamı kapatacağım bir odaya, tamam mı? Yap lan şurada bir tane beste dinleyeceğim diyeceksin. Ya şimdi bir iki kişi olsa bunu yaparsın. Hani çağırırsın, gel lan buraya yap bakayım. Yani ama şimdi bu bir iki kişiyle sınırlı kalmayacak. Ya Ya illa ki binlerce, tabii canım. tabii binlerce insan bununla uğraşıyor. Yani artık mesela şiir yazmak, şiir yazdırıyorsun artık. Yapay zekaya yazdırıyorsun. Ya buna en çok şairler bozuluyordur. Hani onlar da tabii bir çözüm düşünüyorlardır. Hani bir şiirin yapay zekaya yazdırılıp yazdırılmadığını nasıl anlarız falan gibi. Onların işi daha kolay tabii. Yapay zekaya şiiri yazarlar. Bunu sen mi yazdın diye sorarlar. O da evet der. Ama müzik olarak bunu yapan bir yapay zeka var mı bilmiyorum. Açıkçası görmedim de, epey bir müzikle ilgili yapay zeka sitesi inceledim ama orada hani bir veri gireyim de bu veriyi incele sen mi yaptın falan gibi bir şey görmedim açıkçası. Ama bu da olacaktır. Yani yoksa da olacaktır. Varsa da benim haberim yok. Şu an Ya araştıracağım onu. yapılabilir bir şey en azından. Tabii yapılabilir ama dedim ya, yapay zekaya çok fazla güvenemiyorsun. Yani 1960'larda bestelenmiş bir müziği verdiğinde evet bu müziği ben yaptım diyebilir mesela. Yani Harbiden doğru çıkıyormuş düşünsene. o zaman şok. Yani Michael ne oldu? Ay Allah'ım ya. Ya bu konu işte dipsiz kuyu gibi. Şu an konuş 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 konuş. Bir yerde tıkanacağız çünkü yapay zekanın nereye doğru evrileceği konusunda hala net bir fikrimiz yok. Her evet, yere gidebilir. evet. Ya ben özellikle mesela bu videoyu izleyen arkadaşların da fikirlerini merak ediyorum. Bu yapay zeka ve müzikle ilgili. Gerçekten hani bu konularla ilgili varsa bir fikirleri ben duymak isterim yani. Okumak isterim ya da en azından. Ya O yüzden illa ki olarak şimdi herkesin bir yapay zeka deneyimi oluyor. Müzik olmasa bile. Bu konuda hani böyle
soru, görüş vesaire olursa videonun altına yazın ki çünkü bu görüşmenin daha devamı gelecek. Bu tek videoyla kalmayacak. Üstad yavaş yavaş ben diğer bir maddeme geçmek istiyorum müsaadenle. Tabii. Şimdi bu teknolojinin falan departmanlarda kullanımını falan konuştuk, çok güzel. Ama bunun bir de hani o departmanlara adam yetiştiren eğitim kısmı var. Evet. Şimdi müzik teknolojilerinde şu an bizim mesela yaptığımız gibi online eğitimler bir müzisyene ya da müzisyen adayına ne katabilir? Katarsa da ne kadar katabilir? Bunu bir sen de konuşalım mı? Onu isterim. Tabii, Tabii yani bu noktada çok özür dilerim. Bir de müziğin hani online olunca tabii daha da büyüyor bu evrensellik. Müziğin evrensellik kısmına da bir dokunalım.